Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda orkidenin kök bakımı, nasıl sulanması gerektiği, hangi ortamlarda bulunması gerektiği hakkında bilgi aktaracağım size. Öncelikle diğer bitkilerin kökleri gibi köke sahip değildir orkideler. Çünkü orkide toprakta yetişen bir bitki değildir. Doğal yaşam ortamında ağaçların gövdelerini kökleriyle tutar, o şekilde gelişirler. Bu yüzden bende de bir ağaç kütüğü vardı. Onun kabuğunu parçalayıp orkide toprağı olarak kullanacağım. Zaten piyasada satılan orkide toprakta ya da aynı şekilde ağaç kabuklarından oluşmaktadır. Parçalamış olduğum kabukları biraz daha elden geçirmem gerekiyor. Biraz daha küçültmeliyim ki kökler içerisinde rahat hareket edebilsin. Evinize veya ofisinize gelin gibi süslenmiş olarak gelen bu orkidelerin üzerindeki bu kurdeleleri, çubukları çıkartmanız gerekiyor. Orkidenizin kökleri çünkü nefes almaz. Benim bir arkadaşım verdi bunu. Kurtarmamı istedi. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi toprağı sırılsıklam. İşte bol sulamaktan dolayı oluyor bu. Çiçekçiden gelirken bu orkidelerin içinde sünger oluyor. İşte mesela bu. İşte bakın su sırılsıklam. Köklerine direkt zarar veriyor. Bu orkidenize geldiği gibi bunu direkt atın. Atın, köklerini öyle temizleyin. Bu köklerindeki işte yeşil olan kökleri kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden sararmış olanları kesip atacağım. Öncelikle köklerinin bakımını bu şekilde yapmam gerekiyor. Çünkü yaprak adetlerine baktığımız zaman iyi bir orkide. Yani çiçek de vermiş de zaten. Sarı bir dalı var işte. Kurumuş olan dalı. Orkideler sıcak iklim bitkileridir. Ev koşullarında 20-25 derece onlar için uygundur. İstedikleri ışık koşulu bol güneş üzerine gelsin istemezler kesinlikle. Bazen görüyoruz mesela hediye olarak gelen orkideleri direkt camın önüne koyuyorlar. İşte bu da çiçeğin yanmasına sebep oluyor. Yani direkt güneşe koymayacaksınız. Dolaylı ışık, aydınlık olsun yeterli. Güneş alan bir pencerede tül perdenin süzdüğü güneş ışıkları gibi olabilir. O da mantıklı. Direkt camın önüne koymayın sakın. Yani aydınlık olsun. Özellikle yazın direkt güneş ışığı orkideler için yakıcı olur. Direkt güneş ışığı olmayan aydınlık yerler uygundur. Şimdi köklerini biraz daha temizleyeceğim. Yeşiller iyicene ortaya çıktı. İşte bu sarı olanlar, kurumuş olanlar, çürümüş olanları hep temizliyoruz. Zaten orkideler suyun içinde değil, toprağın içinde de değil. Ağaç gövdelerine sarılarak yaşarlar. Bunların doğal ortamı ağaç gövdeleridir. Birazdan zaten onların fotoğraflarını göstereceğim. Bazı yerlerde ağaç gövdelerine bağlamışlar orkideleri ki doğal ortamlarında yetişmelerine devam etsinler diye. Şunları da alalım. İşte bunlara ihtiyacımız yok. Çürümüş olanlar. Diri ve kuvvetli olması gerekiyor köklerin. O yüzden çok az sulayacaksınız. Sulamayı da göstereceğim ben size ne kadar sulamanız gerektiğini. Şunu da alayım. Tamamdır. Yine bunu şeffaf olan saksısına koyacağım. Yani bu saksının dışına porselen olan saksılardan koymayın. Kökleri de ışık alsın. Demin de söylediğim gibi ağaç gövdelerinde bunlar yaşadığı için kökleri bunların dışarıda. İşte ayırmış olduğum, hazırladığım ağaç kabuklarım burada. Bunları kullanacağım. Şimdi hatta orkide toprağını da koyayım bunun yanına. Aradaki farkı görün aslında. Bu da kabuk, o da kabuk.
Pek bir fark yok ortada. Bunları karıştırıp hatta bu şekilde kullanayım. İkisini birlikte. İşte koydum bu. Orkide toprağı. Parçalanmış ağaç kabukları. Varsa sizin de fırsatınız, yani kalkıp böyle toprak poşette alacağınıza böyle kurumuş ağaçlar varsa onların kabuklarını, özellikle çam bulabilirseniz çamın kabukları daha iyi olur. Onu da kullanabilirsiniz. Köklerini fazla sıkıştırmayacak şekilde saksımızı yerleştirelim. Kökler rahat dursun içinde. Kabukları içine atmaya başlayalım. Yani bu kabuklar sayesinde hafif kökleri de nemlenmiş olacak. Tekrar tekrar söylüyorum. Orkideye çok su vermeyin. Ara sıra yapraklarını bile fıs fısla bulabilirseniz yağmur suyu. Yağmur yağdığı zaman biriktirin o suyu. O suyu kullanırsanız tabii ki de çok daha iyi olur. Ama kesinlikle çeşme suyu, yani klorlu su kullanmayın. Yağmur suyu yoksa artık içme suyu kullanın. İçine. Evet, bunları dökelim. Gayet güzel oldu. Yukarıdan toprağa bastırmadan böyle araları girecek şekilde sallayın. Şu anda hazır. İşte kesinlikle kullanmayın dedim. Porselen kapta bu. Şimdi neden onu koyduğumu anlayacaksınız. Çünkü sulamasını yapacağım. Şimdi benim fısfısın içinde yağmur suyu var. Onu kullanacağım. Haftada bir gün bir çay bardağı, yazın tabii. Kışın da 2 haftada bir çay bardağı suyu orkidenin kabuklarına döküyoruz. Birkaç dakika bekliyoruz. Bu porselen kabın içerisine, saksının içerisine süzülüyor su. Ondan sonra o suyu tekrar ayıracağız. Yani içinde bırakmayacağız kesinlikle. Eğer bırakırsanız köklerine zarar vereceksiniz. Boşu boşuna orkidenin köklerini boğmaya gerek yok. Onların hava alması gerekiyor. İşte biraz bekliyoruz. O iyice aşağı doğru süzülüyor. Bu plastik kabın altında büyük delikler vardır zaten. Özellikle suyun hemen süzülmesi içindir o. İşte gördüğünüz gibi bütün su burada. Eğer siz bu suyu boşaltmazsanız kökleri burada nefes alamayacaktır. Ondan sonra orkidem niye çiçek vermiyor? Orkidemin kökleri niye çürüdü? İşte sebebi bu. Bu suyu ayırın. Tekrar bir kenara koyun. Daha sonra bu suyla tekrar sulayabilirsiniz. Sonuçta yağmur suyu bu. Tekrar saksının içine koyuyorum. Suyu dışarı değil de saksının içine süzülsün diye. Kesinlikle porselen saksı kullanmayın. Dışarıda çok şık, şeffaf saksılar var. Onlardan alın. Orkidenizi onunla muhafaza edin. Demin de söylediğim gibi işte orkidenin doğal yaşam ortamı bu. Kökleriyle ağaç gövdelerine sarılıp bu şekilde gelişimlerine devam ediyorlar. Bazı yerlerde de kişiler kendi orkidelerini bu şekilde ağaç gövdelerine bağlayıp burada yetiştiriyorlar. İzlemiş olduğum bazı videolarda orkideyi strese sokup işte çiçek açtırmaya çalışıyorlarmış. Peki yapalım. Bir kutu yaptım. İşte kapalı bir ortamda durması gerekiyormuş 3 gün boyunca. Ben ışık almayan bir koli yaptım. Çiçeği bunun içine koyacağım. Hatta o size kullanmayın dedim. Saksıyla birlikte koyacağım ki kökleri de ışık almasın diye. Madem öyle çiçeği strese sokunca çiçek açıyormuş. Orkideyi strese sokunca çiçek açıyormuş. Görelim bakalım. Böyle bir şey olacak mı? Burada da
Yani 3 gününüzü kaybedeceğinizi burada bir dakika daha seyredin. Sonucu göreceksiniz zaten. Komple kapatalım bunu. Evet. Aradan 3 gün geçti. Yani kutuya koyduğum tarih burada. 14.4.2019. Aradan 3 gün geçtikten sonra kolyeyi açıyorum. Zaten karanlık bir dolaba koyun. Orada strese girecektir çiçek ve dal verecektir diyor. Ve görüyorum dallar da 10-15 santim uzunluğu, bayağı kalın dallar yani. İmkansız dallar da. Yani kutudan çıkardıktan sonra bir hafta içerisinde, bir hafta 10 gün içerisinde dallar kocaman kocaman çıkmış oluyor. Muş. Tabii. Şu an çıkarttım. Doğal olarak burada, yani içeride veyahut da dışarıda bir anda bu şekilde ilerlemeyeceğini biliyorum. Saksısından da çıkarıyorum. Plastik saksısıyla birlikte dursun. Görelim bakalım ne olacak. Şimdi size bunun tarihini de göstereceğim. Çıkardığım tarihi bakın. 17'sine çıkarttım. Yani 3 gün sonra. Videolarda ne dediyse aynı şekilde uyguladım. Ve bu dışarıda bekleyecek. Bekledikten sonra bakalım kenarlarından dallar verecek mi? Hep beraber göreceğiz. 23 Nisan'a kadar bekledim. Yani bir hafta geçti. Ve hep beraber görelim bakalım orkidemizde ne değişiklik var. Hiçbir değişiklik yok. Yani boş boşuna biz orkidemizi strese sokmayacağız. Karanlık dolaplara saklamayacağız. Siz çiçeğinize suyunuzu verin, vitaminini verin, sevginizi verin. O size çiçek verecektir. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve diğer videolarımı izlemek için lütfen beni takip etmeyi unutmayın.